Bu zamana kadar bin bir çeşitli oyunlar oynadım. Kimisi hikayesiyle, kimisi oynanışıyla, kimisi ise açık dünyasında keşif yapmanın verdiği zevkle aklıma kazındı. Bu videoda bu oyunların bazılarından bahsedeceğim size. Tabii o kadar güzel oyun arasında seçim yapmak biraz zor oldu ama en azından bu video için oyun aralığını birazcık daraltmayı başardım diyebilirim. Çok uzatmadan oyunlara geçelim. Şimdiden iyi seyirler. İlk oyunumuz Red Dead Redemption 2. Bu oyun Rockstar Games'in en dikkat çekici projelerinden biri olarak karşımıza geliyor. Hikayeli oyunlardan bahsettiğimizde aklımıza gelen ilk oyunlardan da birisi. 1899 yılında Amerika'nın batısında Arthur Morgan adlı bir kovboyun Vanderlei çetesinin bir parçası olarak hayatta kalmaya ve hayalini kurduğu özgürlüğü bulmaya çalışmasına tanık oluyoruz. Oyun sadece bir aksiyon veya kovboy öyküsü sunmuyor bize. Aynı zamanda zengin bir karakter gelişimi, derinlemesine hikaye anlatımı ve dünyasının her köşesine yerleştirilmiş hikaye parçalarıyla dikkat çekiyor. Açık dünyada öylesine gezerken bile anlık gelişen olaylarla kendi başına olabilen, kendi başına yaşayabilen açık dünya nasıl oluyormuş bunu görüyoruz. Bu oyunda Geralt of Rivia'nın kaybolan kızı Ciri'yi bulmaya yönelik yaptığı yolculuk yalnızca bir baba kız hikayesinin de ötesine geçiyor. Politika, savaş, aşk ve kayıplarla dolu bir anlatıma dönüşüyor. Oyun, Action RPG türünün en zengin, en derinlikli örneklerinden birini sunuyor. Karakter gelişimi ve karar verme süreçlerini oyunun temel yapı taşlarına dönüştürüyor. Witcher 3'te yaptığımız seçimler oyunun dünyasını ve karakterleri etkileme gücüne sahip. Bu da oyuncuyu, yani bizi, etik ve ahlaki kararlarla yüzleştiriyor. Çevresindeki dünya, bitmek tükenmeyen yan görevler ve halk efsaneleriyle dolup taşarken, Geralt'ın içsel yolculuğu ve değişimi bütün bir evrenin dinamiklerini etkiliyor. It was perfect. Perfect. Everything. Öncelikle söylemeliyim ki Tears of Kingdom her yönlü bir başyapıt. Bu oyun Breath of Wild'ın yaptığı etkiyi daha da güçlendiriyor ve serinin hayranlarına çok daha geniş bir dünya sunuyor. Link, Hyrule'u tekrar kurtarmaya yönelik bir maceraya atılıyor. Bu kez dünyayı sarsan büyük bir felaketin izlerini sürüyor. Açık dünyadaki keşif, macera hissi her ne kadar muhteşem olsa da Tears of Kingdom'ın asıl parladığı nokta bence yaratıcılığımızı ortaya dökmemiz için bize sonsuz seçenekler sunması, bize alan bırakması. Aynı zamanda her köşede yeni gizemler ve sırlar keşfetmemiz için bizleri bekliyor. Baldur's Gate 3, Larian Studios tarafından geliştirilen Dungeons and Dragons evrenine dayalı derin bir RPG deneyimini bize sunuyor. Oyunun en büyük özelliği her bir karakterin farklı bir arka plan, yetenekler ve kişilikle yaratılabilmesi. Bu da her oynanışın farklı bir deneyim sunmasına olanak tanıyor. Hikaye bizi derin politik entrikaların, mitolojik varlıkların ve karanlık sırların içine çekiyor. Baldur's Gate 3 sadece stratejik savaş mekanikleriyle değil, aynı zamanda karakter etkileşimleri, diyalog seçenekleri ve seçimlerin bize hikaye üzerindeki etkisiyle öne çıkıyor. Her karar sadece bireysel hikayemizi değil, etkileşimde olduğumuz dünyayı da şekillendiriyor. Dünya tasarımı hem görsel hem de anlatımsal olarak büyüleyici. God of War bize bu sefer sadece aksiyon değil, aynı zamanda baba-oğul ilişkisini inceleyen bir hikaye sunuyor. Kratos'un oğlu Atreus ile olan yolculuğu, babalık ve fedakarlık temasını işlemenin yanı sıra mitolojinin zenginliğini ve derinliğini de keşfetmeye olanak tanıyor. Oyun etkileyici dövüş sisteminin yanı sıra İskandinav mitolojisinin işlenişiyle de dikkat çekiyor. Kratos ve Atreus, tanrılar, devler ve diğer mitolojik varlıklarla karşılaşırken aynı zamanda birbirlerinin karakter gelişimini de destekliyorlar. God of War, güçlü karakter yazımı, derin hikaye anlatımı ve olağanüstü görselliğiyle bizleri mitolojik bir yolculuğa çıkarıyor. Last of Us dediğimizde sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, derin bir hikaye anlatımı ve karakter gelişimini de düşünmemiz gerekiyor. Joel ve Ellie'nin yolculuğu, kayıpları ve acılarıyla şekillenen, birbirine tutunmaya çalışan iki kaybolmuş ruhun hikayesi aslında. Joel, geçmişinin gölgesine bir baba figürü olarak Ellie'yi korumaya çalışırken, Ellie de dünyada yalnız kalmış bir genç olarak Joel'un karanlık geçmişini anlamaya başlıyor. Dövüş tarafında tatmin edici bir deneyim sunarken çevresel keşifler ve hikayenin derinliği de bizi her adımda içine çekiyor. Last of Us sevgi, suçluluk ve bağlar gibi evrensel temaları işliyor. Mekanikleri ve oynanışıyla da bizi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Cyberpunk 2077'nin öne çıkan en büyük yönü hem açık dünya yapısı hem de hikayenin çok katmanlı olması. Night City'nin her köşesinde yeni bir hikaye keşfetmek, her sokağında karanlık sırlarla karşılaşmak mümkün. Ana karakterimiz Vin'in hikayesindeki seçimler sadece onun hayatını değil, etrafımızdaki insanların da kaderini etkiliyor. Ayrıca Johnny Silverhand gibi karakterlerle kurduğumuz etkileşimler sadece dışsal çatışmaları değil, karakterimizin içsel sorunlarını da gözler önüne seriyor. Bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, bir yandan da bu yolda edindiğimiz arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Ayrıca Cyberpunk 2077 sunduğu çeşitli finallerle de tatmin edici bir deneyim sunuyor. Ghost of Tsushima, feodal Japonya'da geçen, samuray kültürünü derinlemesine işleyen ve görsel anlamda büyüleyici bir aksiyon macera oyunu. Savaşın ve onurun iç içe geçtiği bu dünyada Jin Sakai adlı bir samuray adasında yabancı bir istilaya karşı savaşırken geleneksel samuray kodlarını da içe saymak zorunda kalıyor. Geleneksel samuray kodlarına sadık kalmak mı yoksa daha karanlık bir yol seçip
Düşmanlarını öldürmek mi? Bu sorular Jin'in hikayesini yönlendiren ana sorular. Oyun samuray dövüş tekniklerinin detaylı bir şekilde işlendiği dövüş mekanikleriyle tatmin edici bir deneyim sunuyor. Feodal Japonya'da geçen ve samuraylık temasını işleyen fazla oyun olmamasından kaynaklı da kendisini iyice cazip kılıyor. Dishonored, Arkane Studios tarafından geliştirilen bir aksiyon rol yapma oyunu aslında. Oyun steampunk tarzı dünyasında geçen ve şehrin karanlık sokaklarında politik entrikalarla şekillenen bir hikaye sunuyor bize. Baş karakterimiz Corvo Attonon'un gözünden oynuyoruz ve suikaste uğrayan imparatoriçenin intikamını almak ve kızı Emily'yi kurtarmak için uğraşıyoruz. Ancak oyun basit bir intikam hikayesinin çok da ötesinde aslında. Oyun boyunca Corvo olarak politik mücadeleler, yozlaşmış yöneticilerle karşı karşıya geliyoruz. Görevlerde seçimlerimizin etkileri oyunun ilerleyişine büyük ölçüde yansıyor. Aynı zamanda oynanış tarzımızı seçmemiz açısından da bize özgürlük sunuyor. Ayrıca oyun mimarisi ve atmosferiyle de dikkat çekici. Alan Wake 2, Remedy Entertainment'ın geliştirdiği psikolojik korku ve gerilim unsurlarını derinlemesine işleyen bir yapım. İlk oyun, bir yazarın kabuslarını gerçekliğe dönüştürmesiyle başlayan bir hikayeydi. Fakat devam oyunu bu korkunç ve karmaşık dünyayı çok daha genişletiyor. Oyun görsel olarak oldukça etkileyici. Alan Wake'in yazdığı hikayelerin gerçek dünyada yankı bulması oyunun atmosferini sürekli olarak ürkütücü hale getiriyor. Karanlıkla yapılan mücadele bizi sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da zorlayan bir deneyim sunuyor. Oyunun anlatımı zaman zaman neyin gerçek olduğu ve neyin hayal olduğu konusunda bizi zor durumda bırakıyor. Bu psikolojik gerilim ve korku unsurları bizi sürekli olarak bir belirsizlik içinde tutuyor. Disco Elysium sıradan bir RPG olmaktan çok daha fazlasını vaat ediyor. Yalnızca klasik RPG öğeleri yerine felsefi ve psikolojik derinlikleriyle dikkat çekiyor. Baş karakterimiz dedektif bir sabah hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanıyor ve şehrin sokaklarında bir cinayet vakasını çözmeye çalışırken kendi kimliğini ve geçmişini keşfediyor. Oyunun diyalog sistemi ve yazım kalitesi bir romanın derinliğinde. Her kelimeyi, her anlamı dikkate alarak ilerlememiz gerekiyor. Disco Elysium'un sunduğu deneyim sadece bir suç soruşturması değil, bir insanın aslında ruhsal yolculuğu. Oyun zihinsel keşif yapmamızı, ahlaki, psikolojik sınırlarımızı test etmemizi sağlıyor. Silent Hill 2 Remake, orijinal oyunun atmosferini bozmadan modern görsellerle tekrar karşımıza geliyor. James Sunderland'in Silent Hill'de karısını ararken yaşadığı psikolojik korkuları ve karmaşık içsel çatışmaların derinlemesine işliyor. Gelişmiş grafikler ve ses tasarımı, kasabanın bozuk ve tüyler ürpertici atmosferini bir üst seviyeye taşıyor. Oyun sadece fiziksel korku değil, bizim zihnimizi de zorlayan bir deneyim sunuyor. James'in geçmişi, suçlulukları, psikolojik çöküşü, kasabanın karanlık sırlarıyla birleşerek bize derin bir gerilim yaratıyor. Her adımda dikkatlice ilerlemek, kasabanın sırlarını çözmek ve James'in içsel yolculuğunda yaptığı seçimlere odaklanmak, Silent Hill 2 Remake'in sunduğu unutulmaz korku deneyiminin bir parçası haline geliyor. Detroit Become Human, insanlık ile yapay zeka arasındaki sınırları sorgulayan derin bir hikayeye sahip. Aslında bir interaktif deneyim. Farklı bakış açılarına sahip 3 ana karakteri, yani Kara, Connor ve Marcus'u kontrol ediyoruz. Her biri aslında kendi kimliğini ve varoluş amacını bulmaya çalışırken aynı zamanda toplumsal değişim ve devrim gibi büyük bir dönüşümün ortasında yer alıyorlar. Hikaye yaptığımız seçimlerle şekilleniyor. Her karar farklı sonuçlara yol açabiliyor ve karakterlerin kaderini, toplumsal olayları etkiliyor. Özgür irade, duygular ve bilinç bizim cevaplamamız gereken temel meseleler. Hikaye, bilim kurgu temasını toplumsal ve etik sorularla harmanlayarak bizi zorlayıcı ve düşündürücü bir yolculuğa çıkartıyor. Fallout New Vegas'ta nükleer felaketin ardından çöle, harabeye dönüşen bir dünyada hayatta kalmak yalnızca zorluklarla değil, aynı zamanda sürekli değişen güç mücadeleleriyle de başa çıkmak demek aslında. Baş karakter olarak kendimizi bir teslimat görevinde vurulmuş ve çölde terk edilmiş bir şekilde bulduğumuzda tek amacımız hayatta kalmak. Ancak işler tabii ki o kadar da basit kalmıyor. Bu dünya her adımında bize yeni bir seçenek sunuyor. Hangi tarafı destekleyeceksin, kimle dost olacaksın, kimle düşman olacaksın ve tabii ki bizim yaptığımız her seçimin bir de sonucu olacak. Her durumda kendi etik anlayışımızı keşfetmemizi sağlıyor oyun. Hangi yolu seçerseniz seçin, her şeyin bir bedeli var. Ve en güzeli aslında her oynayan kişinin deneyiminin kendine has bir hal alması. Spider-Man bize aslında Spider-Man maskesinin altındaki Peter Parker'ı gerçekten hissedebileceğimiz heyecan dolu bir macera sunuyor. New York'un devasa sokaklarında süper kahramanlıkla normal hayat arasında denge kurmaya çalışan Peter Parker sadece suçla mücadele etmekte kalmıyor, aynı zamanda hayatındaki sevdikleriyle de başa çıkmaya çalışıyor. Oyun harika bir açık dünya deneyimi sunuyor. Binaların arasından süzüldüğümüzde New York'un muazzam detayları bizi gerçekten içine çekiyor.
Hızlı, akrobatik ve etkileyici hareketlerle düşmanlarımızı alt etmek ise inanılmaz keyifli. Ama işin en güzel tarafı oyunun sunduğu duygusal derinlik. Peter hayatındaki zorluklarla, kayıplarla ve sorumluluklarla yüzleşiyor. Yani sadece sokakları temizlemekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda Peter'ın içsel çatışmalarına tanıklık da ediyorsunuz. Spider-Man olarak duvarlara tırmanmak, ağlarla süzülüp şehri gezmek ve şehri kötülüklerden korumak harika bir deneyim. Ama her şeyin sonunda Peter Parker'ın insan yönünü de keşfetmek oyunu gerçekten unutulmaz kılıyor. Benim size bu videoda bahsetmek istediğim oyunlar bu kadardı. Aslında bahsetmek istediğim çok daha fazla oyun var ama bu sefer videonun çok uzayacağını tahmin ettim. Eğer talep olursa buna bir part 2 de çekebiliriz. Çok daha farklı oyunlardan da bu videoda bahsedebilirim. Eğer sizin istediğiniz liste videoları varsa, örnek veriyorum açık dünya oyunları, RPG oyunları gibi bana yorumlarda yazabilirsiniz. Sizin en sevdiğiniz oyunlar neler? Bu oyunu herkes mutlaka bir kere olsun deneyimlemeli dediğiniz oyun nedir? Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.